Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Yine rengarenk bir video getirdim. Böyle bu videoda çok tatlı bir jile hırka modeli yapacağız. Böyle evdeki artan iplerimizi değerlendirebileceğimiz ve büyük çoğunluğu zincirden oluştuğu için de çok kısa sürede biten bir proje. Evet, bu şekilde şöyle göstereyim. Bu şekilde aynı modelden, yani aynı motifleri kullanarak bir de çanta yaptım. Onu da birazdan göstereceğim ve onun yapılışı da bu videoda yer alacak. Evet, bu model arkadaşlar 38-40 beden için hazırladım ama bedeni büyütüp küçültmek oldukça kolay. Beden kısmı dümdüz örülüyor, yanlar dikişsiz. E, Motif ekleyerek ya da çıkartarak büyütüp küçültebilirsiniz. Yaklaşık 400 gram kadar bir ip gitti bu model için. Evet, böyle şile bezi, bürümcük elbiselerin üzerine uygun olur diye düşündüm. Böyle beyaz bir elbise üzerine düşündüm. Aslında siyah elbise üzerine yapmıştım ama beyaz sanki daha iyi oldu gibi. Böyle bir de siyah üzerinde görelim. Evet, arkasını da böyle göstereyim hemen. Şöyle arkadaşlar. Kolları truvakar kol. Yani dirsek altında. Evet. Evet, siyah üzerinde de böyle duruyor arkadaşlar. Bu şekilde. Hangi rengin daha güzel olduğunu yazarsanız yorumlara çok memnun olurum. Merak ediyorum fikrinizi. Evet, bu şekilde. Bu yıldız motife internette, Pinterest'te falan çok sık rastlamışsınızdır. Ama böyle hani bluz, hırka, çanta yapımı gibi bir anlatımı mevcut değildi. Benim de çok hoşuma gitti bu motif. O yüzden böyle bir video hazırladım. Şimdi çantamıza bakalım. Evet, çantamız da böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aynı motiften. Bunun da yapılışı oldukça kolay ve aşırı tatlı bir yaz çantası oldu. Ben içine astar dikmedim. Gerekirse astar dikilebilir. Aynı zamanda bayağı bir delikli olduğu için hani böyle market filesi olarak da kullanılabilir. Böyle. Şimdi sırayla önce hırkadan başlayalım. Sonra çantayla devam edeceğiz. Anlatıma başlamadan önce hırkanın beden genişlik ölçüsünü vereyim. Şöyle bu önü açık olarak kullanılacak. Hani böyle sıkı sıkıya kapatılması gereken bir hırka değil, jile şeklinde. O yüzden hani büyüklüğünü tartarken ona göre düşünürseniz daha uygun olur. Şöyle bakın, kapalı, önü kapalı iken ki beden genişliği 46 santim. Evet, boyunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Benim elbise üzerine giyeceğim için biraz kısa yaptım. Yani 50 santim kadar bir boyu var. Kol boyu da biraz kısa böyle. Evet, şimdi yapımına başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi önce hırkadan başlıyoruz. Böyle orta kalınlıkta gördüğünüz gibi koton ipler kullanıyorum. Evdeki artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Kullandığım tığ da 6 numara 3,5 milimetre tığ. Şimdi başlayalım. Evet, 6 zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. Elimizi sıkmadan örüyoruz. Başlangıç noktasıyla birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. 12 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane sık iğne yapıyoruz. Çünkü 12 tane yaprak olacak. Kıstırıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet. Şimdi şu renkle ya da şu renkle yapalım. Evet. Şimdi herhangi bir yerden başladım. İpimi de saklıyorum. 11 tane zincir çekiyoruz. Bu yapraklar 11 zincirden oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aynı yere batıyorum. Bakın aynı ilmeğe kıstırdım. Sonra ilk kez böyle başladığımız zaman aynı ilmeğe batıyoruz. Sonrakileri hep diğer bir sonraki ilmeklere batarak devam edeceğiz. Bir tek bu başlangıçta çift batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, bakın bir sonrakine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir sonrakine batıyorum. Evet, bu şekilde devam edelim arkadaşlar sıra sonuna kadar. Evet, son yaprağımı yapıyorum. 7, 8, 9, 10, 11. Kıstırdım, bir zincir çektim, ipimi kestim. Evet, bir tane motifimiz hazır. Bunu hemen her motiften sonra arkaya ipini saklayalım, sonra zorluk çekmeyelim. Evet, şimdi bakalım arkadaşlar, motifimiz böyle. Bakın, toplam 12 tane yaprak var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. Şimdi motifimizi nasıl birleştirdiğimizi göstereceğim. Evet. Şimdi birleştirirken arkadaşlar şöyle bir tane motifi birleştirdim buraya, bakın. 2 yaprağı buraya, 2 yaprağı buraya olacak şekilde. Şimdi bu motifleri sıra sıra yaptığımızda şöyle oluyor. Bir sıra motifimizi yaptık. Sonra diğer sıra motif bu motiflerin gördüğünüz gibi aralarına geliyor. Dolayısıyla yanlarda böyle bir içeride oluyor sıra, bir de böyle gördüğünüz gibi dışarıda. Sonrasında şu yan kısımları da kapatacağız. Şöyle yarım motif yaparak. Bunlar çünkü ön kısma geliyor. Ön patlar olacak. Şöyle burada da bu şekilde bakın. Evet. Şimdi diğer motifi buraya nasıl birleştirdiğimizi göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaprağımızı yaptık. Şimdi birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şurada 4 tane yaprak var. Bakın 1, 2, 3, 4. Bunun 2 tane yaprağı buraya ekleyeceğim motifin. 2 tane yaprağı da buraya ekleyeceğim motifin. Şu yaprağı alıyorum. Şuradaki, yani bir ikinci yaprağı alıyorum. Şöyle.
ve kıstırdım. Şimdi yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve diğer zincire batıyorum. Yine 1 2 3 4 5 zincir. Bu kez diğer yaprağı alıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yanındaki yere batıyorum. Yine 1 2 3 4 5 zincir. Bu kez bakın şurada 2 tane yaprak var. Şöyle 1 2. Şu yaprağı alıyorum. 1 2 3 4 5 zincir batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir yanındakine 1 2 3 4 5 zincir diğer ilmeğe yine 1 2 3 4 5 zincir. Bakın şu yaprağı oldukça kolay gördüğünüz gibi ve diğer ikinci yaprağı. Evet. Birleştirmemizi yaptık. Normalde motiflerin renkleri böyle bir araya gelmeyecek şekilde yaptım ben. Hani hiç aynı renk yan yana gelmeyecek şekilde. Burada böyle oldu. Evet. Şöyle bakın 2, 4, 6 tane birleştirmiş olduk. Burada da 6 tane var. Evet, motif birleştirmemiz böyle. Şimdi şu yan taraflarda yani ön kısımlara denk gelen yarım motifleri nasıl yaptığımı göstereyim. Ben gövdeyi tamamladım. Birazdan birleştirmeyi yapacağız. Evet, şöyle bakın. Şuralara yarım motif yaparak ön kısmı şurası ön kısım düzleştirmiş oldum. Şimdi bu yarım motifin nasıl yapıldığını göstereyim. Böyle yarım motif yapmadan güzel durmuyor arkadaşlar. Ön patların düzgün olması için yarım motifi yapmak daha uygun. Evet. Bakın. Şimdi şöyle göstereyim. Burası da diğer ön. Şu yarım motifleri yaptım bakın. Onlar dümdüz duruyor. Şurada yarım motif yapmadım. Pek iyi görünmüyor. O yüzden yapıyoruz. Şimdi şuraya bir yarım motif yapalım. Evet, şimdi şuraya yarım motif yapacağız. Şurası ön kısım oluyor. Şura yakaya doğru gidiyor. Burası omuz. Birazdan şemasını göstereceğim zaten. Evet. Şimdi başlayalım. Şimdi 6 zincir çekiyorum yine. 1 2 3 4 5 6 birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyorum. 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6. Evet, ipimizi keselim. Şimdi diğer ipimizi alalım. Evet, şuradan
aldım. İlk sık iğneye batıyorum. 5 zincir çekiyorum. Direkt birleştirmeye başlayacağız. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve şuradaki bakın 2 yaprak var şurada. Şu birinci değil, ikinciye alıyorum şöyle. 1 2 3 4 5. Diğer zincire batıyorum. Sonra yine 1 2 3 4 5 zincir. Bu kez diğer yaprağa batıyorum. 1 2 3 4 5. Bir sonrakine şu ipi de içine saklayalım şöyle. Şimdi şurayı birleştirdik. Bakın şöyle göstereyim. Şurayı birleştirdik. Şimdi buraya birleştirirken 5 zincir çekmeyeceğim. Çok böyle dışarı çıkmasını istemediğim için motifin 2 zincir çekerek burayla birleştireceğim. Şu ipi de tekrar içine alalım şöyle. 1 2 zincir çektim. Şuradaki ilk yaprağa batıyorum. Yine 1 2 zincir çekiyorum ve bir sonraki ilmeğe batıyorum. Yine 1 2 zincir, yani bu siyah motifi bağlarken 2 zincir çekiyoruz. 1 2 zincir. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Şimdi bu motife geldik. Normal şekilde bununla birleştiriyorum. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. 2 zincir, 2 yaprağı da burayla birleştirip kenar motifimiz tamamlanmış oluyor. Evet, bu şekilde birleştirdik. Evet, ön patlarda 1 2 3 tane yarım motif olacak şekilde motiflerimizi yaptık. Şimdi şablonunu göstereyim. Evet arkadaşlar, gövdenin bitmiş hali bu şekilde. Omuzlar birleştirilecek bir tek. Şöyle bakın, açık hali. Şöyle göstereyim. Buradan ekran fotosu alabilirsiniz. Evet. Şimdi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 motiften oluşuyor gövde. Toplamda kaç sıra örmüşüm kol altına kadar? 1 2 3 4 5 6 sıra örmüşüm. 6 sıra sonunda şöyle gördüğünüz gibi kol ayrımı yapıyoruz. Şöyle şurada gövdede 1 2 3 4 motif kalıyor. Sonra burada arka parçada 1 2 3 4 5 6 7 motif kalıyor. Diğer önde de 4 motif. Şöyle yakından göstereyim. Evet. Şurada da yaka oyuntusu yaptım. Hani şuraya ilave motifler örmeyerek bu şekilde oyuntu yapıyoruz. Şimdi şu iki motif omuz oluyor her iki tarafta da. Şöyle
iki motif. Bu motifleri yarım bırakmamın sebebi şu. Bunları şu iki motife bağlayacağız. Şöyle arkadaşlar. Yani omuz olacak. Şu motif, kırmızı motifi şu yeşil motife bağlayacağım. Şu sarı hardal motifi şuradaki hardal motife bağlayacağım. Yani örerek birleştireceğim. Sonra diğer omuz içinde şu hardal motifi şu yeşil motife, şu mor motifi de şu siyah motife birleştirerek omuzları yapmış olacağım. Arka yaka içinde 1, 2, 3 motif kalmış olacak. Şimdi omuzları birleştirelim. Sonra kol yapımına başlayacağız. Evet arkadaşlar, omuzları diktim. Şöyle göstereyim. Bakın burası kol yeri. Şu iki motif omuz için ördüğüm. Birleştirmesini şöyle yaptık. Bakın. Şöyle birleştiriyoruz. Omuzun iki motifini. Diğer tarafta şöyle bu mor ve sarı olan motifler omuz için. Evet, şöyle birleştirdik. Arka yaka içinde şöyle 1, 2, 3 motif kalmış oldu. Evet. Şimdi kolu yapacağız. Kol içinde aynen nasıl gövdeyi böyle sıralar halinde dümdüz ördük. Sıra sıra böyle. Önce bu sıra, sonra bu sıra şeklinde. Kolu da aynen böyle sıra sıra öreceğiz. Birinci sırayı taktım. Şöyle 6 motiften oluşuyor benim kol uzunluğum. Siz ne kadar uzunlukta istiyorsanız o kadar motif ekleyin. Ben dirsek altında olacak şekilde böyle truva kol yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, şu kırmızı da var, 6. 6 motiften oluşan bir sıra yaptım. Şimdi kolumuzun genişliği 7 motiften oluşuyor arkadaşlar. Şöyle kol açıklığımız şuradan başlıyor. Şuraya kadar. Şöyle göstereyim bakın. Kol açıklığı böyle. Kolda toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motif var. Bu her bir motifin karşısına birer sıra motif ekleyerek kolumuzu dümdüz yapacağız. Ben böyle gördüğünüz gibi bir sırayı ekledim. Kol uzunluğu ne kadar istiyorsanız o kadar motif ekleyeceksiniz. Birinci sırayı bitirdim. Yani bir motifin karşısına ekledim. Şimdi bu motifin karşısına ekleyeceğim. Şöyle ilk motifim buraya gelecek. İkinci motifim buraya gelecek gibi. Bu şekilde kolumuzu tamamlayacağız. Yani kolun uzunluğunu 6 motif, kolun genişliğini de 7 motif olacak şekilde yapıyorum. Şöyle diğer kolu tamamladım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın her motifin karşısına bir sıra aynen gövdeyi yaparken birleştirdiğim gibi motifleri dümdüz örerek birleştirdim. Şöyle bakın. Tabi burada da bir içten bir dıştan oldu motifler. Şöyle aynen gövdedeki gibi. Buraya da kol ucunun düzleşmesi için böyle yarım motif yaptım uçlarına. Şöyle bakın. Kol ucunu düzleştirmiş oldum. Şimdi şu alttan normalde örerken birleştireceğiz. Ama ben hani siz rahatça görün diye birleştirmedim. Böyle. Yani örüş tarzımız böyle kolu. Şöyle bakın. Kol altından bu motiflerin birbirine dikeceğim. Şöyle zaten üst üste geliyor. Şöyle motifler. Şu şekilde. Motifleri şu 4 yaprağından birbirlerine dikeceğim şuralardan. Evet.
Bu şekilde kolumuz da tamamlandıktan sonra böyle etek ucu ve ön pat ve yaka kenarı kısımlarına geliyoruz. Arkadaşlar kol altına gelen kısmı da diktim. Şöyle bakın. Şu kısımları, şu motiflerin 4 yaprağını birbirine dikerek birleştirmiş oldum. İki ucu. Burası kol altına geliyor. Şöyle. Şu kol altında bir delik oluşuyor şu şekilde. Bu deliği kapatmak için de buraya bir tane motifi böyle kenarlardan rastgele dikerek birleştireceğim. Hani böyle büyük bir açıklık kalmasın diye. Onu da o şekilde yapacağım. Şimdi kenar bordürleri yaptım. Onu da şöyle tarif edeyim arkadaşlar. Bakın burası etek ucu. Etek ucunda şöyle her bir yaprağın arasına üçer tane sık iğne yaptım. Hiç zincir çekmeden bakın. Sonra diğer motife geçerken 3 zincir çektim. Sonra yine diğer motifin her bir yaprağına üçer tane sık iğne, sonra 3 zincir. Böyle etek ucumuz son derece böyle dizgin bir şekilde oldu. Ön pat da aynı şekilde. Şöyle bakın. Şu iki yaprağı üçer tane sık iğne, arada 3 zincir, şu kısımda ikili trabzan, şöyle göstereyim. Sonra burada bir sık iğne, arada 3 zincir, burada 3 zincir, bu şekilde. Evet. Ön pat da bu şekilde. Önün kenar bordürü. Evet. Şuradan itibaren de yaka oluşuyor. Şöyle yakada da şu birleşim yeri üçlü trabzan, şöyle şu şekilde üçlü trabzanla atlıyoruz. Yine 3 zincirle şöyle. Evet, buralar yaka kenarı hep. Bakın şöyle göstereyim. Evet. Kol uçlarını da aynı şekilde yaptım. Aynen etek ucunda yaptığımız gibi şöyle. Evet. Şimdi ön bağlama için şöyle bir bağcık yaptım. Onu da hemen göstereyim. Evet. Şöyle bir geniş ilmek alıyorum, doluyorum. Sonra buraya batıyorum. Geniş alıyorum, doluyorum. Aynı yere batıyorum, geniş alıyorum. Üçünü bir alıp kıstırıyorum. Bir zincir tekrar yükseltiyorum. Şu boşluğa şöyle 2 3 oldu. Şöyle kıstırıyorum. Bir zincir. Evet. Bu şekilde yapıp birleştiriyoruz. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar, az önce bahsettiğim böyle kol altında büyük bir boşluk oluşuyor demiştim. Şu kısım için şöyle diğer kolun altına şöyle bir 10 yapraktan oluşan bir motif yaptım. Bakın şöyle muhtelif yerlere yerleştirdim. Birleştirerek motifi buraya yerleştirdim. Evet. Şimdi diğer tarafı da, yani şu kısmı da yaptıktan sonra kordona devam edeceğiz. Evet, kordonlarımızı da yaptık. Bağcıklarımızı. Siz dilediğiniz bir kordon uygulayabilirsiniz. Düğme, ilik yapabilirsiniz. Kurdele bağlayabilirsiniz. Evet. Bu şekilde. Şimdi çanta modelimize geçelim. Evet, şimdi çantaya sıra geldi arkadaşlar. Çanta için önce şöyle 10 motiften oluşan bir şöyle birleştirerek halka yapıyoruz. Şöyle sayalım. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 motif. Sonra bunun üzerine toplam 6 sıra olacak şekilde üzerine motifleri bağlıya bağlıya sıra sıra toplam 6 sıra öreceğiz. Ondan sonra tabanımızı yapacağız. Evet arkadaşlar, çantamız için bu gösterdiğim 10 tane motifin üzerine ekleyerek böyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sıra motif ekledik. Çantamızın gövdesini şöyle bakın hazırlamış olduk. Şimdi taban kısmını şöyle yapıyoruz. Taban kısmı için 1, 2, 3, 4 motif yaptım. Şöyle birleştirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu 1, 2, 3, 4 motif taban motifi. Birinci motifi birleştirirken bakın şuradaki motiften 3 yaprak. 1, 2, 3 yaprak. Şuradaki motiften 1, 2, 3 yaprak birleştirdim buralarda. Sonra 2 yaprak burada, 2 yaprak yan tarafa, 2 yaprak burada. Ondan sonraki motif şöyle: 2 burada, 2, 2, 2, 2, 2 şeklinde. Diğer motifte aynen. Bir tek şu ilk yani birinci ve dördüncü motiflerde şu köşelerde 3 yaprak birleştiriyoruz. Şöyle. Evet, bu şekilde taban kısmımızı oluşturmuş oluyoruz. Çantamız böyle. Şimdi ağız kısmını yapacağız. Şurayı. Bunun için şu ipliği kullanacağım. Şimdi şuradan başlayalım. Şimdi bu yapraklara 3'er tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3 oldu. Diğerine geçiyorum. 1, 2, 3. Diğerine geçiyorum. 1, 2, 3. Diğerine geçiyorum. 1, 2, 3. Evet. Bu şekilde 4 tane yaprağa sık iğne yaptık. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip diğer motife geçiyorum. Yine 1, 2, 3. Bu şekilde devam edelim. Aralarda 3 zincir, motiflerin her bir yaprağında 3'er sık iğne şeklinde birinci sırayı tamamlayalım. Evet, birinci sırayı tamamladıktan sonra şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Bu sık iğnelerin üzerine birer tane sık iğne yaparak dümdüz örüyoruz arkadaşlar. Evet, şu zincire kadar gelelim. Evet, bu aradaki zincirlerin üzerine de 2 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle. Yine bunların üzerine 3'er tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Evet, böyle dümdüz öreceğiz. Sonra sap kısmını yapacağız. Evet, şimdi şöyle bakın, 3 sıra kadar ördüm. Sonra saplar için şöyle işaretler koydum. Şuraya ve şuraya. Evet, buraya kadar ördükten sonra 130 zincir çektim. Bu sap olacak. Siz istediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz. Şöyle bakın, dümdüz yapalım. Üstüne çünkü sık iğne geçeceğiz bunu. Evet. Şurayı atlıyorum. Direkt şuraya batıyorum. Sık iğne örmeye devam edeceğim. Evet.
Buradan dümdüz örüp şuraya gelince de aynı şekilde 130 zincir çekip şuraya bağlayacağım. Bu şekilde devam edelim. Evet, çantamız da hazır arkadaşlar. Böyle bakın. Bu şekilde. Sapları da böyle oldu. Omuz için uygun. Şöyle zincirin üzerine aynen zincir sayısı kadar 2 sıra sık iğne yaparak devam ettim. Bu çantayı isterseniz içine astar koyarak gündelik çanta olarak kullanabilirsiniz. Ya da pazar market filesi olarak da kullanılabilir. Evet, bu şekilde çok tatlı bir çanta oldu. Evet, bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.